Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Çok güzel, çok tatlı bir proje. Görmüş olduğunuz gibi sütlü kahvenin harika tonundan oluşan bu ikili takımı hazırladım. Bakın yeleğimiz ve içerisinde de büstiyerimiz var. Büstiyerimizin şöyle göstereyim, bakın arka detayı da gerçekten şahane oldu. Çok güzel bir büstiyer. Böyle sade hazırlamayı tercih ettim büstiyeri. Dışı yeterince gösterişli diye, bakar mısınız yeleğin güzelliğine? Harika, çok güzel, çok modern bir yelek oldu. Aslında ben bunu daha salaş tarzda yapmayı düşünüyordum. Daha uzun, daha salaş. Ama elimde sadece 5 yumak vardı ve 5 yumak için maalesef ancak bu ölçülerde yapabildim. Eğer çok beğenilirse, sizlerden de talep gelirse daha salaş, daha modern versiyonunu hazırlamayı düşünüyorum. Sizler isteklerinize göre yorumlara yazarsanız ona göre ben de yeniden videosunu çekebilirim. Çünkü örmek benim için çok basit ama video çekmek inanın çok uğraştırıcı ve zaman alan bir eylem. O yüzden de video çektiğime değsin, emeğime değsin. Sizin taleplerinize göre çekelim. Evet, bu şekilde S bedene göre hazırladım. Duruşu detaylı olarak zaten Instagram hesabında paylaşacağım. Orada fotoğraflardan görebilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram hesabının adresi var. Evet, bu şekilde S bedene uygun olarak hazırladım. Toplamda 5 yumak spagetti yarnın, bakın bu slim koton ipliğini kullandım. 50 gramlık ip olduğu için 5 yumak tam buna yetti. 5 yumak kullandım. Yani toplamı 250 grama denk geldi açıkçası. Dokusu çok güzel, harika bir iplik. Ben en çok da dokusunu beğendim. Rengi de gerçekten şahane. Spagetti yarnının internet sitesinden takipçilerime özel sihirli ilmekler koduyla sizler de alışveriş yaptığınızda indirimli olarak yararlanabilirsiniz. Açıklamalar kısmına onu da ekleyeceğim. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, bu videomda bu büstiyerin nasıl hazırlandığını detaylı olarak anlatacağım. Eğer sizler de büstiyer yaparsanız, bu takımı da örmek isterseniz yorumlara yazın. Ona göre daha dediğim gibi salaş, daha farklı, daha modern bir versiyonun videosunu çekeceğim. Ama dediğim gibi benim için örmek kolay ama video çekmek zor. Videoya çok emek harcıyorum, çok zaman harcıyorum. Çocuğumun vaktinden çalıyorum. Daha sonra izlenmiyor ve o da tabii ki beni demoralize ediyor açıkçası. O büstiyer mesela çok emek verdiğim bir büstiyerdi. Çok da cici bir büstiyerdi ama izlenmedi enteresan bir şekilde. Onu da anlamak mümkün değil. Ona göre taleplerinize göre video çekeceğim. Sizler eğer bu güzel yeleğin videosunu istiyorsanız lütfen yorumlara belirtiniz. Ne kadar çok yorum, o kadar çok videonun çekilme ihtimali yüksek olacak. Şimdi büstiyerin yapımını anlatacağım detaylı olarak sizlere. Evet, büstiyerimizin yapımıyla başlayacağız. Ondan önce kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Şu şekilde pamuklu bir iplik kullandım. Spagetti yarnın slim koton ipliği. İçeriğine baktığımızda da %70 pamuk içeriği olan çok güzel bir iplik. Yumuşak, böyle katlarına ayrılan çok harika bir iplik. Tam baharlık yazlık projelerimiz için ideal. Bende bundan toplam 5 yumak vardı. Bir büstiyer ve bir yeleği çıkarmaya çalıştım. Normalde daha fazla olsaydı elimde bu büstiyeri daha geniş ve daha uzun yapacaktım. Yeleği de bir tık daha salaş yapacaktım ama elimdekileri kullanmak istediğim için zaten internet üzerinden sipariş veriyorum. Normal tuhafiyelerde olan bir iplik değil. O yüzden de bu şekilde daha hani idareli kullanarak bir ürün çıkarmaya çalıştım. Toplam 5 yumak kullanmış oldum. Şimdi büstiyerin yapımıyla başlayacağız. Ben büstiyeri başladım. Belli bir uzunlukta da ördüm. Şimdi yapımını sizlere göstereceğim. Şöyle başka bir iplik üzerinde yapımını sizlere anlatacağım hemen. Yerimiz için 2,5 milim tığ kullandım. Toplam enden başlayarak örüyoruz. Enden başlayarak boyunu örüyoruz. 50 zincir attım ama burada şöyle bir 10 zincir üzerinde sizlere göstereceğim. Evet, bakın 10 tane zincirimi çektim. Ardından da şöyle 2 zincirle yukarı çıktım. 10. zincirime giriyorum. Ve şu 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde toplayarak çakma trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. 3 tane ilmeğim var bakın. Tek seferde topluyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Bu büstiyerimizi çakma trabzanlar üzerinden yapıyoruz. Normal trabzan yapmıyoruz. Bakın bu şekilde 3 ilmeği tek seferde
çekiyoruz. Doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. 3 ilmeği tek seferde çekiyorum. Ben böyle dediğim gibi 50 zincir üzerine kurdum ve 49 tane trabzanım oldu. Sizler daha geniş, uzun bir büstiyer istiyorsanız, geniş demeyeyim, yanlış bir ifade olur, 60-70 üzerinden de kurabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde son ilmeğimi de üçünü tek seferde topladım ve bitirdim. Şimdi bundan sonrasını dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bakın, şöyle diş diş görünen ilmeklerimiz var. Onların arka tarafında da ilmeklerimiz var. Kenara her zaman 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu ilk trabzan sayıyorum. Şimdi bakın, doluyorum. Şu birinci trabzanın dibine basmıyorum. Bir sonraki trabzanın, bakın şu dışta kalan kanadına batıyorum. Üçünü tek seferde topluyorum. Doluyorum. Bakın, arkadan şu dışta kalan kanadına batıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde topluyorum. Doluyorum. Bakın, dışta kalan kanadına batıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde topluyorum. Doladım. Bakın, dışta kalan kanada battım. 3 ilmeği tek seferde topladım. Yani şu çizgi görünecek. Şu çizgi görünecek modelimizde. Şöyle bakın, normal diğer üzerinden göstereyim. Şu çizgiler oluşacak. Tabii ki bu merserize iplik olduğu için daha parlak. Bu pamuklu ip olduğu için daha mat. Duruşu da o yüzden farklı olabilir. Ben pamuklu ip üzerinde daha çok beğendim. Merserize ip üzerinde beğenmedim açıkçası. Evet, bakın. Arka kanadına giriyorum. 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Arka kanadına giriyorum. 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Şu çizgi görüntünün, diş diş görüntünün olması gerekiyor. Doladım, bakın arka tarafa girdim, kapattım. Son ilmeğimi de kapatıyorum. Şimdi bitiş ilmeğimiz için normal ikili trabzan yapıyoruz. İlk yaptığım, bakın, trabzanın tepe noktasına batıyorum ve 2 seferde çekerek normal trabzanımı yapıyorum. Bakın ne kadar harika duruyor, duruşuna bakar mısınız? Şimdi örgümü çevirdim. 2 zincirle yukarı çıktım. Doladım, bakın yine arka kanada batıyorum, topluyorum. Arka kanada batıyorum, topluyorum. Battım, topladım. Battım, topladım. Battım, topladım. Evet, bu şekilde modelimizi istediğimiz uzunlukta ve istediğimiz genişlikte örebiliriz. Mantık bu. Başlangıçta 2 zincir, bitişte ikili trabzan, aralarda her zaman çakma trabzan yaparak modelimizi istediğimiz boyutta örüyoruz. Bakar mısınız duruşuna? Harika oluyor. Şimdi ilerledikçe bakın böyle bir görünüm var. Şahane bir duruş. Bu arada ben normalde kahverengini çok sevmem ama bu sütlü kahve benim çok hoşuma gitti. Renk tonu olarak şahane bir renk. Ve takım da çok güzel olacak. Şimdi 50 zincir üzerine kurduğum modelimi hemen santim ölçüsünü vereyim. ...66 santim uzunluğunda ördüm. Ardından da şimdi şu dış kısımlara, üstte ve alta hiçbir şey yapmayacağız. Şu birleştirme kısmına bağcık detayı yapacağım. Çünkü bu genişlik yeterli değil. Arkada açıklık oluşacak. O yüzden bağcık detayıyla bunu daha böyle güzel, havalı bir hale sokacağım. Tamamen böyle kapatsak o zaman çok klişe olur ve güzel olmaz. Şöyle direkt dikseydik. Onu sevmedim. O yüzden de bakın hemen şöyle başlangıç noktamdan diğer tarafı yaptım ben. Şöyle bir bağcık için detay hazırladım. Onu göstereceğim sizlere. Bir zincirle yukarı çıktım. Hemen dibine aynı noktaya batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Bakın şöyle 2 zincir boşluğu atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bir sonraki, bakın, boşluğuma giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Yani 2 sık iğne yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. İp pamuklu olduğu için katlarına ayrılıyor. İki boşluk atlayıp üçüncüsüne giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine de yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum.
2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine de yine sık iğne yapıyorum. Yani 2 zincir, 2 boşluk atla, 2 sık iğne. 2 zincir, 2 boşluk atla, 2 sık iğne şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Şimdi şu kenar kısımlarını bu şekilde sonuna kadar gelelim. En son sıra sonunda 2 sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen örgümü çeviriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Sık iğnelerimin üzerine yine birer tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki 2 zincirlik kısma da giriyorum direkt içine. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın, sık iğnelerimin üzerine direkt sık iğne yapıyorum. Zincirlik kısımlara da giriyorum. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın, bu şekilde buralardan bağcık detayımızı geçireceğiz. Tekrar göstereyim. Sık iğnenin üzerine girdim. Sık iğne. İkinci sık iğnenin üzerine girdim. Yine sık iğne. Şuradaki 2 zincirlik kısma da 2 tane sık iğne yaptım. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Evet, arka detayı bu şekilde hazırladıktan sonra bakın şöyle. Şimdi şöyle 200 tane zincir çektim. Normal zincir çekiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Bu çektiğim zincire şöyle tam orta noktasını belirliyorum. Ve alt kısımdan bakın içten yürüterek bu şekilde şöyle eşit yapmaya gayret edelim uç kısımlarını. Yürüterek bu şekilde bağcık bağlar gibi yukarıya doğru gidiyorum. Burası sabit kalacak. Yukarı kısımdan kurdele yaparak o genişliğini vesaire kendimize göre ayarlayacağız. Bakın böyle alttan. Şimdi sırada burası var. Hem bu şekilde beden sıkıntısını da çözüyoruz. Hani dar olursa genişletiriz. Bakın bu şekilde bağcıklarımızı bağlıyoruz. Evet. Şimdi en bu tepe noktaya kadar aynı şekilde bağcıkları bağlayalım. Arka bağcıkları bakın bu şekilde geçiriyoruz. Ardından da üzerimize giydiğimiz zaman istediğimiz şekilde daraltarak bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi askı kısımlarını da hemen söylemek istiyorum. Zarif bir büstiyer olduğu için böyle detaylı bir askı yapmak istemedim. Bu şekilde sadece zincir çekerek askılarını hazırladım. Çünkü dediğim gibi zarif sade bir büstiyer. Öyle çok detaylı şatafatlı modellere gerek yok. Zaten dıştaki bakın yeleğimiz gayet gösterişli. O yüzden de sadece zincir çekerek bu şekilde hazırladım. Şöyle ben hemen büstiyerin ölçülerini sizinle paylaşayım. Bakın birleştirilmiş haliyle eni 36 santim. Boy uzunluğunu hemen söyleyelim. Boy uzunluğu da 18 santim. Şu askı kısımlarını ben üzerime giydim ve tutturarak iğnelerle o şekilde yaptım. Şöyle bunun da santim olarak ölçüsünü vereyim. Şöyle 40 santim diyelim buna da, dikiş yerlerini düşünürsek. Askı kısımları da 40 santimlik zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde büstiyerimiz gayet hoş ve zarif oldu. Büstiyerimiz bu şekilde. Bu güzel yeleğin videosunu da istiyorsanız detaylı anlatımını lütfen yorumlara ekleyin. Ona göre detaylı olarak videosunu çekeceğim. Ama dediğim gibi ne kadar çok yorum, ne kadar çok beğeni, ne kadar çok abonelik, ona göre de video çekeceğim. Çünkü diğer türlü çok fazla emek veriyorum ve karşılığını göremediğim zaman demoralize oluyorum ve video çekmek istemiyorum. Çünkü video çekmek benim için, küçük bir çocuğu olan ve çalışan birisi için çok gerçekten zaman ve emek gerektiren bir eylem. O yüzden de yeterince zaman harcayıp emek verdikten sonra karşılığını bulamamak da beni çok üzüyor. Ve açıkçası hevesimi de kırıyor. O yüzden de beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Eğer bu güzel yeleğin
tarifini istiyorsanız da yorum kısmından mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.